Kanserin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme oranı gün geçtikçe artıyor. Hayati riske yol açması bakımından kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser hakkında hastalar pek çok konuyu merak ediyor. Memorial Ataşehir ve Hizmet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Profesör Doktor Bülent Çitkez, kanser hakkında en çok merak edilen 10 soruya şu önemli cevapları verdi. 1. Kanseri erken belirleyebilmek için neler yapmalıyım? Her kanserin belirtileri farklıdır. Kanserin bulunduğu organa ve organın vücuttaki fonksiyonuna göre ortaya çıkan belirtiler de değişebilmektedir. Örneğin meme kanseri hastaları memede kitle nedeniyle başvururken kolon kanseri, kansızlık ve kabızlık şikayetiyle doktora başvurur. Kanseri erken teşhis edebilmek için belirli dönemlerde rutin sağlık kontrollerinin yapılması hayati önem taşımaktadır. Rutin kontrollerinin yaşa ve risk grubuna göre yapılması da önemlidir. 2. Memede kitleler kansere dönüşür mü? Memedeki her kitle kanser olmadığı gibi her kitle de kansere dönüşmez. Ama ani ve hızlı gelişen, büyüyen kitlelerde zaman kaybetmeden bir meme cerrahi uzmanına başvurmak, muayene olmak ve gerekli radyolojik kontrollerin yaptırılması önemlidir. Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de teşhis ne kadar erken olursa tedavinin etkinliği de o kadar artmaktadır. 3. Tedavi sürecinde evcil hayvan beslenir mi? Kanser tedavi sürecinde aşılarının yapılması ve hijyenin sağlanması koşuluyla evcil hayvan beslenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Hatta hastalarla evcil hayvanlar arasında kurulan kuvvetli duygusal bağın tedavi sürecini olumlu etkilediği bile söylenebilir. 4. Tedavi sırasında enfeksiyon riski artar mı? Nasıl önlem almalıdır? Özellikle kemoterapi tedavisi esnasında alınan ilaçlara bağlı olarak değişmekle beraber bağışıklık sistemi baskılanabilmektedir. Bu nedenle hastalar ister istemez enfeksiyon etkenlerine açık hale gelebilmektedir. Bu dönemde özellikle kış aylarında kalabalıklardan uzak durulması, maske takılması önemlidir. Yaz aylarında ise öğle güneşinden uzak durulmalıdır. 5. Kanser tedavisi genç hastalarda çocuk sahibi olma ihtimalini azaltır mı? Kemoterapi özellikle genç kadınlarda yumurta rezervini de düşürdüğü için gebelik şansını azaltmaktadır. Ancak bu hastaların çocuk sahibi olamayacağı anlamına gelmemektedir. Çocuk sahibi olamama riski menopoza yakın hastalarda daha fazladır. Tedavi sürecinde çocuk sahibi olma ihtimalini artırabilmek adına yumurta toplama ve dondurma gibi önlemler alınabilmektedir. Bu sayede tedavi bitiminde hastaların gebelik şansı tüp bebek yöntemiyle artmaktadır. 6. Memedeki kitlenin ağrı yapması kötü huylu olduğunu mu gösterir? Memede ortaya çıkan her kitle ağrı yapmamaktadır. Memedeki kistik lezyonlar ve mastik denilen meme iltihabı ağrı kaynağı olabilmektedir. Ancak memede bir kitle saptandığında ağrı olsun olmasın mutlaka muayene ve radyolojik değerlendirme gerekmektedir. 7. Kanser tedavisi alan hastalar il dışına veya seyahate gidebilir mi? Tedavi süresi boyunca hastanın seyahate çıkıp çıkmayacağı, hastalığın evresine ve kişinin bağışıklık sisteminin uygunluğuna göre değişebilmektedir. Hastanın bağışıklık sistemi uygunsa seyahate çıkmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 8. Kemoterapi sırasında veya sonrasında hamile kalmak riskli midir? Gebelik esnasında kemoterapi alınabilir. Ancak özellikle meme kanseri tedavisinin bitiminden hemen sonra gebelik çok önerilmemektedir. Gebelik sırasında yaşanan hormonal artışlar meme kanserini tetikleyebilmektedir. 9. Kanser tedavisi sürecinde beslenmede nelere dikkat edilmelidir? Aslında beslenme, kanser tedavisi ve etiyolojisinde en ön sıralarda yer almamaktadır. Ancak hazır ve paketli gıdalar, koruyucu içeren gıdalar, tütsülenmiş, salamura, yanmış gıdalardan uzak durmak gerekir. Olabildiğince mevsiminde ve doğal yollarla elde edilmiş besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Mevsiminde en uygun ve en bol hangi besine ulaşılabiliyorsa
Bu gıdaların tüketilmesi en doğru yaklaşımdır. Yazın domates ve karpuz, kışın portakal tüketmek örnek olarak gösterilebilir. 10. Meme kanserli hastalarda soya ürünlerinden kaçınılmalı mı? Her aldığımız üründe soya olup olmadığına bakılmalı mıdır? Soya ve soya ürünleri östrojenik etkiye sahiptir. Bu nedenle özellikle risk faktörü olan hastalarda veya meme kanseri tedavisi alan kişilerde soya ve soya ürünü içeren gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. En tehlikeli kanser türü nedir? En tehlikeli kanser türü kanserin türüne, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı kanser türleri erken teşhis edilirse tedavi edilebilirken diğerleri daha agresif olabilir ve daha zor tedavi edilebilirler. Örneğin pankreas kanseri gibi bazı kanser türleri erken belirtiler vermeyen veya erken teşhis edilmesi zor olan kanserlerdir ve bu nedenle tedavi edilmesi daha zor olabilir. Akciğer kanseri, kolon kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri de yaygın olarak görülen kanser türleridir. Bununla birlikte beyin tümörleri gibi bazı nadir kanser türleri tedavisi zor olan ve daha kötü bir prognoza sahip olan kanserlerdir. Ayrıca lösemi gibi bazı kanser türleri de özellikle çocuklar arasında daha yaygındır ve daha zor tedavi olabilir. Kısacası en tehlikeli kanser türü kanserin türüne, evresine, kişinin yaşına, sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlıdır. Erken teşhis ve tedavi kanser tedavisi için en iyi şansı sağlar. Kansere iyi gelen bitkiler nelerdir? Kanser hakkında bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de en çok merak edilen konulardan biri olan bitkilerin kanser tedavisindeki kullanımı hakkında konuya geçiyorum. Bitkilerin kanser tedavisi için kullanımı sadece bir yardımcı tedavi olarak önerilmektedir ve kanser hastaları herhangi bir bitkisel tedavi kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar. İşte bazı bitkiler ve bitkisel tedaviler kanser tedavisinde kullanılabilecekleri düşünülen özellikleriyle bilinir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Sarımsak, antioksidan özellikleri nedeniyle kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Brokoli, içerdiği sülforafan gibi bileşikler kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Yeşil çay, antioksidanlar ve kateşinler içerdiği için kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Reishi mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kanser hücrelerinin büyümesini önlediği düşünülen bileşikleri içerir. Ginseng, bağışıklık sistemini güçlendirdiği özellikleri olduğu düşünülür. Zerdeçal, içerdiği kurkumin gibi bileşikler kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Aloe vera, antioksidan özellikleri nedeniyle kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Üzüm çekirdeği özü, içerdiği proantosiyanidinler gibi bileşikler kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Ancak herhangi bir bitkisel tedavinin kanser tedavisinde kullanımı hakkında araştırmalar tam olarak tamamlanmamıştır. Bu nedenle herhangi bir bitkisel tedaviyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve bitkisel takviyelerin kullanımı ile ilgili riskleri ve faydaları tartışın.